Dünya turu serimizin bir önceki bölümünde Rusya'ya gittiğimiz gibi bu sefer Yeni Zelanda'ya gidiyoruz. Burası Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan yalnız bir ada ülkesi. Kendisine en yakın kara parçası 1500 kilometre uzaklıktaki Tazmanya adasıdır. Coğrafi olarak 2 adet büyük adası vardır ve onlar Kuzey ve Güney adalarıdır. Toplam popülasyonu 4.800.000 civarındadır. Nüfusun yaklaşık %85'lik bir kısmı Avrupa'dan göçmüş insanlardan oluşmaktadır. Kalan %15'lik kısım ise Yeni Zelanda'nın yerli insanları olarak kabul edilen Maoriler yaşamaktadır. Yeni Zelanda'nın toplam yüz ölçümü 270.000 kilometrekaredir. Yani Japonya ile yüz ölçümü olarak neredeyse aynı büyüklükte. Yeni Zelanda 1769 yılında Kaptan James Cook tarafından rastgele keşfedildikten sonra ada İngiltere'nin kontrolüne girdi. Daha sonra adaya İngiliz göçmenler yerleştirilmiş ve ülke hayvancılık ve tarım alanında hızlı bir gelişme kaydetmiştir. 1852 yılında ise resmi olarak Yeni Zelanda hükümeti kurulmuş ve daha sonralarında ise İngilizler 1907'de buraya bağımsızlık hakkı vermiştir. Fakat bağımsızlık almasının karşılığında Yeni Zelanda 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etmiş ve Çanakkale'ye 100.000 Anzak askeri göndermiştir. Ancak Osmanlı Devleti de onları bozguna uğratmış ve Çanakkale'yi özgürleştirmiştir. Büyük kayıp veren Yeni Zelanda o gün bugündür Türklere büyük saygı duyan bir ülkedir. Günümüzde 2019 yılında Yeni Zelanda'nın toplam milli geliri 206 milyar dolardır. Yani dünyanın en büyük ekonomilerinde Venezuela'nın arkasında, Yunanistan'ın önünde 52. sıradadır. Fakat ekonomi sıralamasında ne kadar 53. sırada olsa da ülkenin bir vatandaşının aldığı aylık asgari ücret yaklaşık 2000 dolardır. Türkiye'nin şu anki dolar kuruyla asgari ücreti ise sadece 370 dolardır. Yeni Zelanda'nın günümüzde Amerika ile ilişkileri bir limonidir. Nedeni ise Amerika'nın Pasifik Okyanusu'nda yaptığı nükleer denemelere şiddetle karşı çıktığı ve karasularını her türlü Amerikan donanmasına kapatması yüzündendir. ABD ise Yeni Zelanda'yı bütün askeri işbirliği anlaşmalarından çıkartmıştır. Nitekim Yeni Zelanda ile ABD arasında herhangi bir ticaret antlaşması da yoktur. Bu yüzden Yeni Zelanda'nın üretimleri Amerikan pazarında pek gözükmez. Yeni Zelanda her zaman dış politikada bağımsız olmak istemiştir. Kimseye bağımlı olmak istememiştir. Fakat Avustralya ise aksine kendisini ABD'nin Asya'daki temsilcisi olarak görmektedir. Yeni Zelanda bayrağının solunda eski sömürgesi olduğu Birleşik Krallığın bayrağı bulunur. Sağ taraftaki bu yıldızlar ise Güney takım yıldızını temsil eder. Ancak Yeni Zelanda halkı bayrağın Avustralya bayrağına benzediğini ve Yeni Zelanda'nın kimliğini yansıtmadığını savunmaktadır. Günümüzde ise bu ülkede bayrağın değiştirilmesi konuşulmakta. Yeni Zelandalılar kendilerini kiwi olarak tanımlarlar. Kiwi ise uçamayan ve soyu tükenmeye yüz tutan bir kuş türüdür ve bunun yanında da Yeni Zelanda'nın ulusal simgesidir. Yeni Zelanda, dünyadaki ateist nüfusunun en yoğun olduğu ülkelerden biridir. 2018 yılında yapılan ankete göre ülkenin %55'i Hristiyan olduğunu belirtmiş, %41'i ateist olurken kalan %4'lük kısmı ise Müslümanların ve Budistlerin oluşturduğu görülmüştür. Ülkenin genelinde köprü geçişleri ve şehir içi telefonlar tamamen ücretsizdir. Fakat bunun yanında yapılan bir araştırmaya göre Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en çok obez kadın oranına sahiptir. Yeni Zelanda'da askerlik zorunlu değildir. Gönüllü askerlik yapanlara da görev süresi boyunca para ödenir. Birleşik Krallığın kraliçesi 2. Elizabeth, Yeni Zelanda'nın da kraliçesidir. Yani buranın vatandaşlığını alabilmeniz için kraliçeye sadık kalacağınıza dair bir yemin etmeniz gerekir. Yeni Zelanda'nın Gisborne şehri, dünyada güneşin doğuşunu gören ilk şehirdir. Ülkenin tamamının %30'u ormanlık alan olmasına rağmen yılan ve akrep gibi korkunç canlılar hiçbir şekilde bulunmamakta. Burada yılın en sıcak ayları Aralık, Ocak, Şubatken en soğuk ayları ise Haziran, Temmuz ve Ağustos'tur. Yeni Zelanda'ya özgü bir diğer hayvan türü de moa kuşlarıdır. 4 metreye yakın boyları ve 230 kilo ağırlıklarıyla kuşlar aleminin imparatoru olarak bilinirler. Ancak moa kuşlarının ne yazık ki bugün nesli tükenmiş durumdadır. Yeni Zelanda'da çiftlikte bulunan ineklerin gaz çıkartması durumunda o ineğin sahibinden yerlenme vergisi alınmaktadır. Yeni Zelanda'nın 2 resmi dili vardır. Birincisi en yaygın olanı İngilizce, ikincisi ise yerli halkın konuştuğu Maori dili. Yeni Zelanda'nın yerel halkı olan Maoriler kendilerine özgü bir dine sahiptirler.
kutsal bir kitaba dayanmayan dinlerinde en büyük tanrı olarak tanımladıkları Lo'ya tapınırlar. Yerde, gökte, suda, her yerde olduğuna inandıkları Lo'nun adını rahipler dışında başka birinin söylemesi yasaktır. Ayrıca Maoriler yaşadıkları topraklara uzun beyaz bulutların ülkesi adını vermişlerdir. Yeni Zelanda'da o kadar çok koyun vardır ki resmi sayıları 60 milyonu bulmaktadır. Yani ülkenin nüfusunun tam 13 katı. Ülkenin iç kesimlerinde çok sayıda aktif volkan ve yerküreden fışkıran gayzerler bulunur. Öyle ki bu fışkıran su 6 katlı bir binanın boyuna eşit gelmektedir. Bunun yanında Yeni Zelanda'nın en büyük şehri Auckland aktif bir volkanik arazi üzerine kurulmuştur ve bugün nüfusu gelişmiş şehir olduğu için 1,4 milyonu aşmaktadır. Yeni Zelanda, Birleşik Krallık'taki gibi araba direksiyonunun sağda olduğu dünyadaki nadir ülkelerden biridir. Bunun yanında da ehliyet alma yaşı 15'tir. Dünyanın en uzun kelimesi Yeni Zelanda dilinde bulunmakta ve bu isim ise bir ormanlık alana verilmiştir. Bu arada Yeni Zelanda, dünya üzerindeki en lezzetli ve en doğal balı üreten ülkedir. Ürettiği balın adı ise Manuka balıdır. Bunun yanında en nadir yunus balığı türlerinden olan Maui yunusları bu ülke kıyılarında yaşarlar. Dünyanın tespit edilen en temiz içme suyu Yeni Zelanda'da bulunan Neilson Gölleri Ulusal Parkı'nın içerisinde bulunmaktadır. Bunun yanında dünyada en fazla türde penguen yine Yeni Zelanda'da bulunmakta. Dünyanın varoluşu zamanlarında bu bölgede Zelandiya adında bir kıta vardı ve Yeni Zelanda'da bu kıtanın bir parçasıydı. Fakat bölgede oluşan depremler bu kıtanın parçalanmasıyla sonuçlandı. Bunun üzerine ise adanın %93'ü kıtadan ayrıldı ve milyonlarca yıl geçtikten sonra ayrılan kıta sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tamamen okyanusun dibine battı. Yani günümüzde Yeni Zelanda bu kıtanın bir parçası olarak kabul edilmekte. Güzellik açısından Yeni Zelanda dünyada doğal alanları en temiz 10 ülke arasında yer almaktadır. Fakat Yeni Zelanda 2016 Kasım ayında 7,8 şiddetinde bir depremle karşılaşmış ve bugün hala ülke tsunami tehlikesi altındadır. Yani ülkeyi her an tsunami vurabilir. Yeni Zelanda'nın batısını boydan boya Güney Alp Dağları örtmüştür. Güney Alplerin en yüksek tepesi olan Cook Dağı yaklaşık 3764 metre yüksekliğindedir. Bu uzunlamasına olan dağların toplam uzunluğu 32 kilometredir. Ayrıca bu dağların yamaçlarında birçok buzul göl bulunur. Bunların en bilinenleri Tasman ve Joseph buzullarıdır. Ülke etrafı tamamen okyanus ile çevrildiği için balıkçılık çok önemli bir gelir kaynağı olmuştur. Kılıç balığı ve ton balıkları bol miktarda bulunur. Bunun yanında orman ağaçları ülkenin en önemli gelir kaynağındandır. Mevcut ağaçlar dünyada nadir yetişen ağaçlardandır. Dış ülkelere ihraç ettiği ürünler başlıca et, süt ve balıktır. İthal aldığı şeyler ise petrol, demir ve otomobillerdir. Ülkenin eğitim düzeyi çok yüksektir. Okuma yazma bilenlerin oranı hemen hemen %99'a ulaşır. 6 ile 15 yaş arası mecburi öğrenime tabidir. Ayrıca dünyada en çok gazete basılan ülkelerden biridir ve her 1000 kişinin 400'ü gazete satın almaktadır. Ülkede en çok satan kitap ise 1908 yılında yayınlanan Edmonton Aşçılık kitabıdır. Yeni Zelanda'ya özgü ağaç olan kauri ağacının büyümesi yaklaşık 200 yıl sürer. Dünyanın en büyük kauri ağacı ise Waipua ormanlarında bulunmuş 51 metre yüksekliğindedir. Bugün ise ağacın 2100 yaşında olduğu düşünülmekte. Ülkede ortalama yaşam süresi kadın için 82,3 iken erkekler içinse 78,3'tür. Ve bu oranlar ile de Yeni Zelanda dünyanın en uzun yaşayan ülkeleri arasındadır. Eşsiz manzarası ve büyüleyici doğası ile de kendine hayran bırakan Yeni Zelanda'da rugby sporu en önemli spor dalıdır. Yeni Zelanda, dünya dışı yaşam ve UFO'lar konusunda kartlarını en açık oynayan ülke konumundadır. Ülke UFO'lar hakkında ne biliyorsa direkt olarak halk ile paylaşır ve asla bilgi saklamaz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bir sonraki gezintimiz hangi ülkeye olsun? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.